Merhaba, Ekotoks'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün hocamızla Türkiye ve dünyada görülme sıklığı giderek artan kanser hastalığını ele alacağız. Hocam müsaadenizle sorularımıza başlayalım. Hocam, Türkiye ve dünyayı kıyaslarsanız Türkiye'deki kanser artışının hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir korkutucu bir tablo var mı ortada? Dünyada ve ülkemizde bahsettiğiniz gibi kanser çok sık görülen hastalıklar ve en çok öldüren 10 hastalık içinde hala birinci sırayı koruyor kanserler. Bu dünyadaki bazı ülkelere göre bizim ülkemizde daha fazla. Çünkü oluşturan sebeplerin, önlenebilir sebeplerin ülkemizde daha fazla olduğunu biliyoruz. Örneğin sigara tüketimi, hava kirliliği, gıda güvenliği açısından ciddi sorunlarımız var. Bu sorunlar dünyada halledilmiş durumdayken bizde hala önemli risk maddeleri olarak karşımızda duruyor. Buna bağımlı olarak da kanser sıklığı hala fazla ülkemizde. Erkeklerde baktığımızda birinci sırada akciğer ve bronş kanserlerini görüyoruz. Kadınlarda ise meme kanserleri ilk sırada, ikinci sırada akciğer ve bronş kanserleri var. Tedavi yöntemlerinin bu kadar gelişmesine ve farkındalık çalışmalarının artmasına rağmen kanser vakalarındaki artışı neye bağlıyorsunuz? Şimdi tıp paradigmasına baktığımızda aslında tedavi edici hekimliktense koruyucu hekimliğin daha ön planda olması gerekiyor. Kanserlerin %90'ı, 95'i önlenebilir sebeplerden oluşuyor. Eğer siz önlenebilir sebepleri ortadan kaldırmazsanız, kanseri oluştuktan sonra tedavi etmeyi amaçlarsanız, hastaların bu hastalıklar nedeniyle ölümüne engel olamazsınız. Dolayısıyla oluşturan sebepleri ortadan kaldıracak koruyucu hekimlik ilkelerine bağlı çalışmalar yapmak önemlidir. Bu da ne demek? Örneğin bir toplumdaki sigara içme sıklığını, tütün mamulü kullanma sıklığını azaltamıyorsanız, yoksulluğu azaltamıyorsanız, toplumun sosyoekonomik durumunu düzeltemiyorsanız, hava kirliliğini azaltamıyorsanız ya da gıda güvenliğini iyileştiremiyorsanız, temiz bir suya ulaşımı yapamıyorsanız kanseriniz artacaktır. Kanser çünkü sistemik dediğimiz tüm vücudu ilgilendiren, tüm vücudun hücrelerini ilgilendiren hastalıklardır. Bir alanda kendini göstermiş süreci kontrol ederseniz tedaviyle aynı maddelere temasınız devam ediyorsa başka bir hücrenizde belli bir süre sonra başka bir kanserin oluşmasına engel olamazsınız. Dolayısıyla oluşturan sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalar geliştirmek gerekiyor. Hocam araştırmalar kanser vakalarının büyük çoğunluğu nedeninin sigara kullanımı olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde de sigara kullanımı yaş ortalaması giderek düştü. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Önlemler caydırıcı mı? Maalesef değil. Daha çok bizim ülkemizde uygulanan önlemler talebi azaltıcı dediğimiz bireye sorumluluk veren önlemler. İşte bilgilendirelim bireyi, bunun zararlı olduğunu bilsin, onun için kullanmasın. Ya da işte içiyorsa sigara bırakma polikliniklerine yönlendirelim, orada tedavi edelim. Ya da kapalı alanlarda yasaklayalım. Bunlar iyi önlemler, uygulanması gereken önlemler ama arzı azaltıcı dediğimiz bu ürünleri satıp parasını kazanan tütün endüstrisine yönelik ruhsatlandırmasını rahatça bunun ticari bir meta olarak piyasada bulunmasını engelleyecek önlemleri almak daha etkili. Bizim ülkemizde 2008-2012 döneminde bu iki önlem, arz ve talep azaltıcı önlemler iyi uygulandığı için kullanma sıklığı azalmıştı. %23'lere düşmüştü genel toplumda. Ama 2012'den sonra bu önlemlerde olan eksiklikler nedeniyle şu anda %33'lere tekrar çıktı. Yani her 10 kişiden 3'ü sigara kullanıyor bizim ülkemizde. Ve başlama yaşı 12'ye düştü. Ve sigara şöyle bir olay, deneyen her 4 kişiden 3'ünü bağımlı yapan bir maddeden söz ediyoruz. Bu kadar güçlü bağımlılık başka hangi maddelerde var diye baktığımızda 2 tane uyuşturucu karşımıza çıkıyor. Eroin ve kokain. Yani eroin, kokain ve nikotinin bilimsel olarak birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bizim sigara ve diğer tütün ürünlerine, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri dahil olmak üzere bakış açımız bir uyuşturucu gibi kabul ederek olması gerekiyor. Bunu böyle gören ülkeler var. Finlandiya ve Avustralya
2030'da bu ürünlerin satışını yasaklayacak. Eroin, kokain kategorisine koyacak bu ürünleri. Bizim de bu yola çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde hala tüm kanserlerin oluşturan sebepleri içinde birinci sırada yer alan tütün, sigara ve diğer elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünlerini bu düzeyde kullanarak kanserleri erken teşhis etmek, erken tedavisini yapmak bu hastalıklardan ölümü engelleyecek bir çaba değil. Hocam meme kanseri toplumumuzda kadın hastalığı olarak biliniyor. Ama son yıllarda erkeklerde de görülmeye başladığını görüyoruz. Bu erkekler için artık korkutucu bir hastalık mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Erkek kanserleri içinde hala ilk 5 içinde değil meme kanserleri. Ama şuna işaret ediyor. Kadınlarda meme kanseri oluşturan sebeplere erkekler de artık daha çok maruz kalıyorlar. Ve bu nedenle onlarda da görülmeye başladı diyebiliriz. Erkeklerin hormonsal yapısı ve meme dokusunun küçük olması nedeniyle daha az görülüyordu. Ama oluşturan sebebe o kadar çok yoğun onlar da temas ediyor ki bu durum onlarda da oluşmaya başladı diye yorumlayabiliriz. Peki hocam kanserle mücadele konusunda bireylere neler önerirsiniz? Kanser riskini azaltıcı tedbirler sizce nelerdir? Yani bireyin tabii ki kanser yapıcı maddelerden korunması, bireysel davranışlarını ona göre yapılandırması çok önemli. Sigaradan kurtulması, alkol almaması ama mesela hava kirliliğine bireyin yapacağı bir müdahale söz konusu değil. Bunların kanser yapıcı önlenebilir sebeplerin ortadan kaldırılması sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm ülke çapında bunları azaltacak önlemleri bir siyasi irade ortaya koyarak yapmak gerekiyor. Bu da ne demek? Örneğin hava kirliliğini azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ya da işte temiz su kaynaklarının korunması, ekolojik sistemin korunması, sosyoekonomik durumun, toplumun düzeltilmesi ve açlık sınırının altında para kazanan insanların sayısının azaltılması, bunlar çok önemli önlemler, kanseri de önleyen. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor: biyopsikososyal bir bütün olarak görüyor. Biyopsikososyal yapımızı etkileyen tüm faktörleri biz düzeltirsek ancak kanseri daha az görür hale geleceğiz.